Evet arkadaşlar, bugün anket yapıp verilerini bilgisayara tek tek eliyle girme derdine son verecek bir çözümle karşınızdayım. Paper Survey adında bir site var. Bu sitede yaptığınız anket çalışmalarını için bir şablon oluşturuyorsunuz. Bu şablonun e, bilgisayara otomatikmen işlenmesini sağlıyor. Tarayıcıda taratıyoruz kağıtları ve otomatik işlenmesini sağlıyor. Şimdi nasıl yapıldığını size gösteriyorum. Evet arkadaşlar, fakat burada bir 14 günlük deneme bölümü, yani deneme sürümü olduğu için siz de farklı e-postalar açarak bu 14 günlük süreyi uzatabilirsiniz. E, Get Started Free dediğimiz zaman burada normal bir şekilde üyelik bilgilerinizi gireceksiniz. Ben sizler için bir hesap oluşturdum. Evet arkadaşlar, hesabıma şimdi giriş yaptım. Burada sağ kısımda Create a Survey diyor. Oraya basıyoruz. Ardından ismini yazıyoruz. Ben buraya işte çalışma 3 diyeyim buraya. Dil olarak İngilizce seçili kalsın. O bizim için yeterli. Burada Add your first question diyor. Yani ilk sorumuzu ekleyelim. Tıkladık. Mesela örnek olması açısından söylüyor. Yazacağım ben şimdi buraya. Bir örnek oluşturuyorum. Adınız nedir? Burada da soruya vereceğimiz cevabın nasıl olacağına karar vereceğiz. Tekli seçim mi olacak, çoklu seçim mi olacak, belli bir aralık mı olacak veya işte bir tablo şeklinde seçimler mi olacak, numara mı olacak, tarih mi olacak, kısa cevap mı, uzun cevap mı, imza mı? Biz burada adınız nedir diye soruyu yönelttiğimiz için kısa cevap bizim için iyi, ideal bir cevap yani. Bir sonraki soruyu eklemek için Add Question bölümü var. Buraya basıyoruz. Burada da soyadınız nedir diyelim. Bu anketi size örnek olması açısından oluşturuyorum. Uygulamanın nasıl olduğu açısından. Burada da gene kısa cevap. Bir sonraki sorumuz ise en sevdiğiniz renk. Burada daha farklı bir cevap verme stili oluşturalım. Buradan bakalım, single tekli seçim olsun ama her bir opsiyonda bir tane var. Tamam. Mesela buraya mavi yazalım. Mavi. Bir sonraki opsiyonu eklemek için gene artıya. Buraya işte sarı yazalım. Bir sonraki opsiyonda kırmızı. Bu şekilde renkleri tek tek ekleyebiliriz. Yani farklı bir soru tipi oluşturmak için zaten şu an seçim bölümünü göstermek istedim. Buraya da turuncu yazalım. Tamam. Bunları oluşturduk. Peki ne yapacağız daha sonra? Sağ kısımda Save alanı var. Save'e tıklıyoruz. Kaydediyor bize bunları. Sonra üst tarafta kaydedildi yazdı zaten. Ön izlemeye bakıyoruz. Önden bir bakalım nasıl olmuş bizim anketimiz. Bakıyoruz. Evet, işte adınız nedir, soyadınız nedir, en sevdiğiniz renk nedir? İşte bu şekilde seçimler var. Burada bizim anket stilimizi buradaki kare kod oluşturuyor. Yani buradaki kare kod bizim işte e, bir programın tanımasını sağlıyor orayı. Print dediğimiz zaman burada bir print oluşturuyor. Oluştur diyoruz print için, yazdırma işlemi için. Yazdırılabilir versiyon oluşturuyor yani şu an. Evet, şu an yazdırma işlemi versiyonunu oluşturdu. Önce ön izleme de yapabiliriz. Direkt print de diyebiliriz. Print dediğimiz zaman download diyor. Yani bu belgeyi indirmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bu belgeyi direkt yazıcımızdan çıkarıp e, anketi tek tek doldurabiliriz. Elimizle de doldurabiliyoruz. Bu gördüğünüz boşlukları, yuvarlakları içine doldurabiliyoruz. Ben sizin için bunun örneği, diğer çalışma birdeki örneğim var. Burada bu şekilde kendim internet üzerinden doldurdum. İşte Tugay, Turan, çıktım olmadığı için direkt bilgisayar üzerinden doldurdum. Mavi, kırmızı, yeşil, işte yaşadığımız yerde Türkiye ile ilgili bir çalışma yaptım. Şimdi bu çalışmam benim çalışma birdeydi.
Nasıl yükleme yapacağız onu gösterelim. Surveys bölümünden tıkladık. Ardından upload diyor. Yükleme yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi PDF'imizi oluşturduk. Ben sizin için örnek çalışmadaki PDF'i oluşturdum. Nerede yaşıyorsunuz bölümünde ekledim. Bunu internet üzerinden size örnek olması amacıyla çıkartıp e, cevaplarını yazdım. Siz normal elinizle kendi el yazınızla da yazabilirsiniz. Onları da tanımlıyor çünkü. Daha sonra yükleme bölümüne geliyoruz. Buradan upload kısmına geliyoruz. Surveys'e tıklıyoruz. Bu çalışma bir için tıkladık. Upload kısmına bastık. Buradan tıklayıp seçin diyor. Ben hemen seçiyorum. Dosyanızı seçiyorsunuz. PDF olabilir, JPEG olabilir, PNG dosyası olabilir. Yüklendikten sonra burada bir ilerleme gösteriyor. İşleniyor diyor yani şu an dosyanız. Cevaplarınızı kontrol ediyor bir nevi. Tamam. Oluşturuldu diyor. Daha sonra bizden bir onay istiyor. Yani cevapları ben doğru mu anladım diyor. Adınız nedir de Tugay, doğru. Onaylıyoruz. İşte soyadınız nedir? Turan, onaylıyoruz. Ve nerede yaşıyorsunuz? Türkiye, onaylıyorsunuz. Şimdi buradan cevaplara bakalım. İşte Tugay Turan, en sevdiğim renk maviyi işaretlemiştim. Doğru. Türkiye. Bu şekilde oluştu. Daha sonra bu verileri kendimiz de görebiliyoruz. Yani bize bir analiz sonucu şeklinde de sunuyor. Bu şekilde tek tek verileri tek tek bilgisayara girmekle uğraşmıyorsunuz. Burada oluşturduğumuz şekilde verileri bilgisayara girmekte kolaylık sağlamış oluyor. Evet arkadaşlar, bütün verilerimizi girdik. Tüm verilerimiz elimizde, fakat biz bu verileri nasıl dışarıda kullanacağız? Bu da önemli bir soru. Burada export seçeneği var. Buradan export seçeneğini kullanarak dosyayı PDF şeklinde bize elimizde ulaşabiliyor.